Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Bilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakalım. Evrensel enerji kartı çevrenin etkisine açık olmak, empati, şefkat ve duyarlılık, sorumluluktan kaçmak, hayal dünyasında yaşamak dedi. Bugün birazcık böyle çevreden etkilendiği bir sürecin içerisinde daha çok böyle etrafındaki insanlara yöneldiği ve bu şekilde belki kendi üzerindeki sorumluluklardan kaçmaya çalıştığı bir durum ortaya çıkarıyor olabilir aklınızdaki kişi. Sabrettiği bir sürecin içerisinde aslında beklediği bir haber olabilir, haberleşmek istediği bir kişi olabilir. Sabrediyor ve yeni bir yöne gitme ile ilgili değerlendirmeleri olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok burada beklediği bir haber varsa bu haberi bekleme durumu, yani sabrettiği durum bu haber olabilir ve bununla beraber artık alacağı kararı, oluşacak durumları netleştirecek diyebiliriz aklımızdaki kişi. Ama çok fazla çevreden etkilenen bir enerjisi var ve bu durumda aslında onun kendi hayatında kendi kararlarını almasına engel oluyor olarak görülüyor. Yeni bir yola doğru çıkması gerekiyor. Yeni bir yön belirlemesi gerekiyor ama bunu çok yapabilecek bir farkındalıkta olmadığı için daha çok bunu sabır şeklinde düşünerek zamanı uzatarak da zaman kazandığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Gerilik, dönüşüm, öfke, tutum ve intikam kartları geldi. Aslında böyle bir olmak istediği, tekrar bir araya gelmek istediği, soğuk enerjiler varsa bu enerjilerin ortadan kalkmasını istediği, ayrılık varsa o ayrılığın bitmesini istediği kişilerin olduğunu söyleyebiliriz. Değişim ve dönüşümün içerisinden geçtiğinin farkında. Beklenmedik anında bazı kayıplar yaşamış, yani bu dönüşümü birazcık zorlayıcı şekilde yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. Bu yüzden de ciddi bir öfke durumu var. Öfke ve kızgınlık çok ciddi şekilde içten içe onu zorluyor diyebiliriz. Ama daha çok bunu göstermek istemeyen, sakin kalmaya çalışan bir durumu var. E, Şu an enerjisinde birazcık böyle aile ve dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir olduğu bir süreçte olabilir. Ama buradaki o bir olduğu kişilerin çok fazla etkisi altında kalıyor ve bu durumda aslında onun ilerlemesine ve doğru adımlar atmasına engel oluyor olarak görünüyor. İntikam kartıyla beraber ciddi bir güvensizlik durumu içerisinde, kendine de güvenmiyor ve e, yani haksızlığa uğradığını düşündüğü bir sürecin içerisinde ve bu durumu ortadan kaldırmak istediği bir durum, enerji ortaya çıkarıyor. Yani çok ciddi bir öfke var aslında. Çok göstermese bile her şey çok yolundaymış gibi görünüyor olsa da aklınızdaki kişinin hayatında ama ciddi bir öfke durumu var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün hayatında neler yaşıyor aklınızdaki kişi? Para yedilisi, değnek konusu, para ikilisi. Şimdi değnek konusuna baktığımızda zaten değnek konusu bize der ki çok ciddi üzüntülerim var, yalnızlık hissim var, çok yüküm var benim der. Günün enerjisinde aslında çok ne kadar böyle sorumluluktan kaçan, çevreyle birmiş gibi görünse de içten içe kendini çok ciddi yalnız hisseden bir aklınızdaki kişi var diyebilirim. Çok fazla yükü olabilir, çok fazla aile ya da işte iş hayatında yükleri olabilir. Sorumluluğu çok fazla biri olabilir. Yani bu ilişkinin içerisinde de başkalarıyla ya da başka durumlarla ilgilenmekten ilişkiye kendini verememiş biri de olabilir aklınızdaki kişi. Çünkü çok fazla yükü var olarak görünüyor. Ama şu an enerjisine baktığımızda aslında buradaki en büyük yük şu an onun kalbinde özlem enerjisi diyebiliriz. Gerçeklerle yüzleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde hakikat kartıyla beraber şimdi burada ayrılığı istediyse burada yanlış yaptığını düşünen bir enerji var diyebilirim. Çevrenin çok fazla etkisinde kalan biriyse eğer bu kişi, yani özellikle ilişkiyi yani ilişkisindeki durumları iyi ya da kötü durumları çevrenin etkisiyle çok fazla değiştirip dönüştürebiliyorsa
Umarım anlatabildim gibi. Yani çevreden çok etkilenip ilişkisine zarar veriyorsa, ilişkiyi buna göre, çevreye göre yönlendiriyorsa bununla yüzleşmeye başladığı bir sürecin içerisinde gerçeklerle yüzleşmeye başladığı bir durum var. Ve çok ciddi şekilde aslında hakkınızı yediğini de düşünüyor olabilir. Yani size haksızlık yaptığını da düşünüyor olabilir. Buradan ciddi bir yük içerisinde ve hasret, yani çok büyük bir özlem enerjisi var. Kavuşmak isteyip de eyleme geçememe durumu da var diyebilirim. Şimdi neden bu durumun içerisinde dediğimizde para yedilisi, kıyı ve politika. Şimdi tılsım yedilisine baktığımızda tılsım yedilisi acele etmemekten bahseder. Yavaş büyümekten bahseder. Verilen emeklerin karşılığını biraz alamama durumlarından bahseder bize. Olgunlaşma süreçlerini aktarır. Şimdi yakın geçmişte politika kıyı kartıyla beraber, şimdi politika kartı daha çok böyle yaşanılan durumlarda böyle çok ya da ilişkilerde doğru adımlar atmak ya da kendi çıkarlarını düşünün. Aman hata yapmayayım, aman yanlışa düşmeyeyim, aman kandırılmayayım gibi durumlarla, özellikle güvenle ilgili konularda ciddi şekilde böyle kendini aydan satan diyeyim. Yani çok hoş bir tabir olmayabilir belki ama çok böyle ilişkide varlığını göstermeyen, eyleme geçmeyen, ilişki için bir şeyler yapmayan, sadece kendi çıkarlarını ön plana alan biri olarak geliyor. Ve burada güvenle ilgili bazı şeyler olduğunda ya da ilişkide bazı konularda fedakarlıkta bulunması gerektiğinde korkan, kaçan bir kişi olarak geliyor. Yani yakın geçmişte de aslında yapması gerekenleri yapmadığı için ya da yapmak istemediği için kaçan bir enerji ortaya çıkarmış. Burada birazcık alma verme dengesini ciddi şekilde bozmuş diyebilirim. Emek vermekten kaçan, karşısından her şeyi bekleyen bir kişi olarak geliyor. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir? Para ikilisi, gizem ve yanılsama. Şimdi tılsım ikilisi artık dengeye gelme çabalarından bahseder. Dengesizlikten bahseder. Gizem ve yanılsama kartıyla beraber burada aslında kendine göre dengeye gelmeye ya çalışan biri var. Yani kendi çıkarları için hangisi doğruysa o tarafa doğru yönelen bir karakter var. Burada ama yanlış yaptığının, bu konuda yanıldığının farkına varacağı bir sürecin içerisinde olacak ve burada göremediği şeyleri görmeye başladığı bir durum ortaya çıkaracak. Böyle bir kart alacağım. Yani daha çok arka planda tuttuğu, daha önce yaşadığı hayal kırıklıkları olarak görünüyor aklınızdaki kişinin. Bu yüzden de aslında kendine göre dengeye getirmeye çalışıyor ilişkiyi ama bu da açıkçası ciddi sorun yaratıyor. Kupa ikilisi geldi. Şimdi çok güzel geldi. Şimdi burada ne kadar bir şeyleri kendine göre çevirmeye çalışıyor olsa da kupa ikilisiyle beraber aslında sistem onu çok ciddi şekilde zorluyor. Çünkü burada yaşadığı durumlarla beraber şunun farkına varmaya başlıyor. Karşımdaki kişi bana gerçek sevgiyi verebilecek, gerçek ilgiyi, alakayı verebilecek biri ve bununla ilgili, yani bunu görememe durumuyla ilgili ciddi bir yüzleşmenin içerisine girecek, kendisiyle yanıldığını fark edecek. Size nasıl yansıyor bu durum, buna bakalım. Kılıç Prensi, Kule. Şimdi yani iki durum olarak söyleyebilirim. Birinci durum, kendinizi çok güçlü göstermeye çalışan bir yapınız olabilir genel manada. Ama ya da kendinize bile kendinizi güçlü göstermiş olabilirsiniz bu zamana kadar. Yani benim en çok şeyimdir. Güçlü durmaya çalışmaktan yoruldum. Ben çok kullanırdım önceden. İnsanlara karşı ya da kendinize karşı hayır ben güçlüyüm mü gösterebilmek için o gösterdiğiniz efor aslında onu bırakıp başka şeylere yönlendirirseniz o enerji çok daha büyük şeyler yaratabilir ama tabii o farkındalıkta olamayabiliyoruz. Bunları yaşaya yaşaya farkındalığa geliyoruz. Sevgiyle kabul ediyorum o zamanları da şey yapmıyorum ama yani burada birazcık öyle bir durum var. Yani ben güçlüyüm, ben güçlü olmalıyım düşüncesinin yıkıldığı bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ama sistem diyor ki zaten yıkılması gerekiyordu. Yani ben sana bunu birçok kez göstermeye çalıştım. Yani gücün görünen bir şey olmadı. Kendi içindeki o karanlıkla aydınlığı görüp tanıyıp şifalandırdığın takdirde
ya da onları senin yönetmeye başladığın takdirde gerçek gücü elde ettiğini bilmelisin, görmelisin hatırlatıyor bize aslında. Dıştan görünen o güç öyle bir güç değil diyor. Ve biz bunu ilk etapta görmezsek kule kartıyla beraber sistem bize bunu gösteriyor. Çok konuştum. Yani sizinle bu süreçte aslında işte çok güçlü durma durumunuzun yıkıldığı ya da kendinize bile söyleyemediğiniz o duygusal durumunuzun ortaya çıktığı bir süreçten geçmişsiniz gibi görünüyor. Kendinizi güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Ya da karşınızdakine de böyle bir bakış açınız olabilir. Güçsüz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu noktada görmeniz gereken şeyin gerçek gücün ne olduğu diyebiliriz. Kupa Beşlisi ile beraber Kupa Beşlisi ümitli olunan ilişkide hayal kırıklığından bahseder. Ciddi bir hayal kırıklığınız var. E, Yani bu ilişkide yapması gereken şeyleri yapmadığını çok net hissediyorsunuz. Ya da siz o kadar çok harekete geçip eyleme geçmiş ve bir şeyleri oldurmak için çabalamışken karşınızdaki kişi bunu yapmamış olabilir. Buna karşı bir kızgınlığınız da var diyebilirim. Kılıç Prensi ile beraber Kılıç Prensi partnerden kaynaklanan sorunlardan bahseder. Tartışma ve huzursuzluktan bahseder. Yani çok net karşınızdaki kişinin bu ilişkiyi yapmadığı şeylerden kaynaklı bu duruma getirdiğini fark etmiş ve bunu düşünüyorsunuz diyebilirim. Ve bunun da bir kızgınlığı var genel manada sizde. Evet, devam edelim. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Şimdi özellikle biraz önce söylediğim şeylere uyumlanan arkadaşlarım, bu noktada bakmanız gereken kişi durum ya da kişi karşınızdaki kişinin neden gereken adımları atmadığı değil. Böyle bakarsanız hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyiz. Burada bakmamız gereken kişi kendimiziz. Karşımızdaki kişileri ya da kendimizi yargılamadan karşımda emek vermeyen biri varken ben neden çok fazla emek verdim? Ya da ben niye emek verecek ya da harekete geçecek kişiyi hayatıma çekmedim? Bunu sorgulamakta fayda var. Bu da aslında bize şunu gösterir. E, Biz hangi konularda hayatımızda harekete geçmiyoruz? Biz neleri durduruyoruz? Kendi değerimizi biliyor muyuz? Ya da emek vererek, karşımızdaki kişiden daha çok çaba göstererek biteceğini bildiğimiz bazı şeylerde bile ama bak ben çabaladım mı kendimize kanıtlamaya çalışıyoruz. Ya da kendi kul hakkımıza mı giriyoruz? Bunlara bakmakta fayda var diyebilirim. Bunlar bazıları sadece şu an aklıma gelenler. Ama tabii ki siz kendi inanç durumunuza göre, bilinçaltınızdaki durumlara göre çok çok farklı durumlar da ortaya çıkarabilir. O yüzden sadece örnek olması adına bunları aktarıyorum. Şimdi bugün neler yaşayabilirsiniz dediğimizde çok çalışmanın ödülü inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter dedi. Güzel bir enerji. Bugün daha çok böyle iş hayatınıza yönelecek olabilirsiniz. Aksiyon kartı da geldi. Yeni şeyler üretmek, ortaya çıkarmakla ilgili çabalayacağınız bir süreç olabilir. Artık ben varım demek istediğiniz bir sürece girecek olabilirsiniz. Bunu daha çok iş hayatı gibi hissettim ama yani illa bunu şey gibi düşünmeyin. Yani çalışmıyorsanız da kendi evinizde yapacağınız bir değişiklik, dönüşüm, burada kendinizi iyi hissedeceğiniz durumlarla ilgili harekete geçme durumları var. Çok güzel geldi. Yeni hayat, korumak ve çözüm kartı geldi. Şimdi korumak kartında koruyarak sevmek, eril enerji, güvende hissetmek der bize. Şimdi burada bazı şeyleri korumak zorunda olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ya da kendinizi korunmasız hissediyor olabilirsiniz. Burada korumak ve korunmakla ilgili bir inancın, bir durumun ortaya çıktığı bir gün olabilir. Bu konuda yani yeni kuracağınız hayat ya da artık daha farklı olmasını istiyorum dediğiniz durumların önündeki bu güvensizlik, yani resmi gösterirsem belki daha net görürsünüz, hissedersiniz. Buradaki bu durum ne? Bunu hissedeceğiniz ve bununla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde olacaksınız diyebilirim. Eril enerjinizi de yükseltiyor olabilirsiniz. Özellikle video izleyen kadın arkadaşlarım için söylüyorum. Kendinizi korunmasız hissedip ya bazen şöyle de olabiliyor işte. Benim artık kimseye ihtiyacım yok gibi cümleler kullanılabiliyor. İşte ben her şeye yeterim, ben her şeyi yaparım gibi. Bunlar hep yani sisteme biz tabii ki farklı anlamlarda söylüyoruz bilinçli tarafımızda ama bilinç altındaki yansıması ya da sisteme aktarılan enerji çok farklı olabiliyor.
O yüzden bu tür kullandığınız kelimelere dikkat edin lütfen. Ve eril dişil dengenize de dikkat etmenizde fayda var. Kendinizi sürekli kadınsanızlar, eril enerjinizi yükseltebilmek adına ya da dengede olup olmadığını kontrol ederek bu dengeyi sağlayabilmek adına çalışma yapmanızda fayda var. Erkek arkadaşlarım da eril enerjisi için bunu yapmasında fayda var diyebilirim. Çünkü öbür türlü ilişkilerde örneğin bir kadının eril enerjisi yüksekse hayatına dişil enerjisi yüksek bir erkeği çekiyor. Bu sefer dişil enerjisi yüksek bir erkek eyleme çok geçmeyen, daha çok karşısından bekleyen bir enerji oluyor. Bu sefer kadın diyor ki ya bu ilişki erkek gibiyim ben her şeyi yapıyorum, karşımdaki hiçbir şey yapmıyor. Ama şunun farkına varmıyor. Kendi enerjisi zaten böyle olduğu için böyle birini çekiyor. O yüzden enerjileri dengelersek içsel olarak istediğimiz hayatı yaşamak daha da kolay olur. Öyle söyleyeyim. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugünün mesajını alalım sistem tarafından size verilen. Olumlama alalım bir tane. Olumlu tutumum, kendime güvenim ve çalışmam yeni fırsatların kapısını açıyor diyebilirsiniz. Biri seçen arkadaşlarım. Mutluluk ve değnek şövalyesi geldi. Şimdi değnek şövalyesi bize biraz sabırsızlıktan bahseder. Bazen de tutkularla elde edilmek istenen ilişkilerden bahseder. Ve burada güzel geldi aslında mutluluk kartıyla beraber sabırsızlandığınız, mutlu olmak için çabaladığınız ya da şu olursa mutlu olacağım dediğiniz durumların size çok yakın bir tarihte ulaşabileceğini söyleyebiliriz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani bu illa partner gibi de düşünmeyin. Böyle beklediğiniz bir haber vardır ya da oluşacak olan belki beklemeseniz bile sizi çok mutlu edecek bir durum vardır. Değnekler bize gün yani zaman kavramı olarak gün kavramını verir. Genel olarak sistemde bir zaman kavramı yoktur ama yani çok kısa bir sürecin içerisinde güzel, mutlu olacağınız haberler alabilirsiniz dedi. İki seçen arkadaşlarım. Değnek üçlüsü ve öfke. Şimdi değnek üçlüsü bize hayallerimizden bahseder, isteklerimizin karşılanmaya başlama süreçlerinden bahseder. Burada özellikle hayatınızda, geleceğinizle ilgili gerçekleşmeyen konularla ilgili bir öfke duygusu içerisinde olabilirsiniz. Nasıl? Mesela ilişkilerde emek veriyorsunuzdur, karşılığını alamıyorsunuzdur, tamamlanamıyordur. Ya da işte çalışıyorsanız bir proje oluşturuyorsunuzdur. Onun ilerlemesini bekliyorsunuzdur ama beklediğiniz cevabı alamıyorsunuzdur. Gibi durumlar. Ama sistem size diyor ki öfkelenmene gerek yok. Çünkü değnek üçlüsü bize der ki sen elinden geleni yaptın, şimdi bekle. Senin hediyelerin, yaptığın emeklerinin karşılığı sana geliyor. Sadece bekle. Güzel geldi. Öfkelenmeyin, enerjiyi bozmayın. Üçü seçen arkadaşlarım. Kılıç kraliçesi ve tasa. Kaygılanma, tasalanmak. Şimdi Kılıç Kraliçesi artık böyle kendi özgürlüğünü seçmekten bahseder. Yaratıcı güçten bahseder ve bağımlılıktan kurtulma süreçlerinden bahseder. Güzel bir enerji geldi. Artık kaygılandığınız, sizi sıkıntıya düşüren, işte bağımlılıklarla ilgili bazı net kararlar alacağınız bir süreç geliyor size. Burada artık bağımlılıklardan kurtulup kendi özgürlüğünüzü seçip kendi inisiyatifinizi aldığınız bir süreç geliyor. Güzel enerjiler aktif diyebilirim. Genel manada aslında kartların hepsi çok iyi. Sadece özellikle 2 ve 3 seçen arkadaşlarım olumsuz duyguları büyütmemeye, bu duyguları görüp tamam seni gördüm bana hizmet etmiyorsun diyerek sevgiyle gönderip pozitif enerjileri hayatına almaya odaklanmalı diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.